Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Hiç düşündünüz mü? İnsanlar neden yeni bir dil öğrenmek ister? Aslında bunun birçok nedeni olabilir. Mesela yeni bir işe girdiğinizde yabancı dil bilmeniz gerekebilir. Ya da benim gibi başka bir ülkeye taşındığınızda o ülkenin dilini öğrenmeniz gerekebilir. Bazen de yeni bir arkadaşınız olur ve onunla daha iyi iletişim kurmak için dil öğrenirsiniz. Sebepler sadece bunlarla sınırlı değil tabii. Belki de sadece dil öğrenmeye ve farklı kültürlere ilgi duyuyorsunuzdur. Sebebi ne olursa olsun bugün size yabancı dil öğrenmenin beynimize nasıl faydalar sağladığından bahsedeceğim. Çoğumuz düzenli olmasa da ara ara spor yaparız. Hatta aramızdan bazıları kaslarımızı güçlendirmek için spor salonunda ağırlık kaldırırız. Öyle değil mi? İşte yeni bir dil öğrenmek de beynimiz için bir çeşit spor gibidir. Dil öğrenirken beynimizdeki nöral ağlar güçlenir. Hafıza, karar verme ve problem çözme gibi alanlarda beyin yoğun şekilde çalışır. Yeni dil öğrenmek beynimizin kaslarını kuvvetlendirir diyebiliriz. Yapılan araştırmalar birden fazla dil bilen kişilerin beyinlerinde gri madde yoğunluğunun arttığını gösteriyor. Bu arada gri madde bilgiyi işlemek ve hızlı düşünmek için çok önemli. Yani yeni bir dil öğrenmek beynimizi daha hızlı ve verimli hale getiriyor. Bunun yanında dil öğrenenlerde dikkat kontrolü, hafıza yönetimi ve bir işten diğerine geçebilme becerileri de gelişiyor. Mesela 2 dili birden kullanabilen bir beyin hangi dili ne zaman kullanması gerektiğine karar vererek dikkat becerisini de güçlendiriyor. Beynimizde özellikle konuşma ve ses üretiminden sorumlu bir bölge var. Broca alanı. Bu bölge cümleleri doğru bir şekilde kurmamıza ve dilin kurallarına uymamıza yardım ediyor. Mesela Türkçe'de ben okula gidiyorum derken fiili sona koyarız. Ama İngilizce'de I'm going to school dediğimizde fiil ortada olur. İşte bu gibi durumlarda beynimiz hangi dilde konuştuğumuzu anlar ve otomatik olarak doğru cümle yapısını kendisi kurar. Bir diğer önemli bölge ise Wernicke alanı. Bu bölge kelimelerin anlamını kavramamıza ve hafızamızda uzun süre saklamamıza yardımcı olur. Ne kadar çok kelime bilirsek kendimizi o kadar rahat ve akıcı ifade ederiz. Peki hiç düşündünüz mü? Çocuklar yeni bir dil öğrenmede biz ebeveynlere göre neden daha avantajlı? Bir çocukla bir yetişkin aynı anda yeni bir dil öğrenmeye başlıyor olsun. Çocuk kelimeleri adeta bir sünger gibi çekip alıyorken yetişkin sürekli duraksıyor. Düşündüğü her kelimeyi ana dilinde tartıp yeni dile çevirmeye çalışıyor. Bilim insanları bu farkı açıklıyor aslında. Çocukların beyinleri henüz gelişim aşamasında. Bu yüzden sinir ağları esnek ve öğrenmeye çok daha açık.
yeni sesleri, kuralları ve kelimeleri doğrudan hafızalarına kazıyabiliyorlar. Öte yandan yetişkin beyni yıllar içinde ana dili etrafında şekillenmiş. ABD'li nörobilimci Hernandez'in dediği gibi yetişkinler ikinci bir dili öğrenirken yeni bilgiyi eski yapıların içine yerleştirmek zorunda kalıyorlar. Bu yüzden çocuklar yeni bir dili öğrenirken özgürce koşuyor, yetişkinler ise ağır ağır adım atıyor. Sonuç olarak dil öğrenmek insanları daha akıllı mı yapıyor? Nörobilimci Hernandez bir gün öğrencilerine döner ve gülümseyerek şunu söyler. Bu mesele biraz karmaşık. Ama büyük ihtimalle öyle bir şey yok. Ne mi yok? Birden fazla dil bilmenin doğrudan insanı daha zeki yapıp yapmadığına dair kesin bir kanıt. Evet, çok dil bilenlerin kelime hazineleri çok daha geniş. Onlar her dilde daha fazla kelimeye ve daha fazla kavrama sahipler. Ama bu gerçekten daha büyük bir zihinsel kapasiteye mi işaret ediyor? Yoksa sadece hafızada daha fazla kelime taşıdıkları anlamına mı geliyor? İşte orası hala belirsiz. Hernandez şöyle devam ediyor. Gerçekten bir fark olup olmadığını anlayabilmek için dille ilgisi olmayan bir görev bulmamız lazım. Çünkü şu ana kadar yapılan araştırmalarda çok dil bilenlerin dil dışındaki becerilerde diğer insanlara göre açık bir üstünlük gösterdiği kanıtlanabilmiş değil aslında. Bilim insanları ayrıca başka bir sorunun da altını çiziyor. Acaba bu bilişsel farklar gerçekten dil öğrenmekten mi kaynaklanıyor? Yoksa daha iyi eğitim, farklı sosyal çevreler gibi başka faktörlerden mi? Gerçek şu ki insan zihni bir tek nedene indirgenemeyecek kadar karmaşık bir yapı. Ama bir şeyi kesin olarak söyleyebiliriz. Yeni bir dil öğrenmek her zaman yeni dünyaların ve yeni kültürlerin kapısını aralıyor. Ve bu bile kendi başına çabaya değer aslında. Özetle yeni bir dil öğrenmek belki doğrudan IQ seviyemizi arttırmıyor. Ama beynimizi daha esnek, daha çevik ve daha dirençli hale getiriyor. Diller arasında geçiş yaparken problem çözme becerilerimiz gelişiyor. Hafızamız güçleniyor ve dünyaya bakış açımız genişliyor. Dil öğrenmek sadece kelimeleri değil, farklı düşünme biçimlerini de öğrenmek demek. Bu yolculukta belki daha akıllı olup olmadığımızı ölçmek zor. Ama kesin olan bir şey var. Yeni bir dil her zaman yeni bir dünya kazandırıyor. İşte şimdi bölüm hakkındaki görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 100 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 16 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız, bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.